Düz dünya inancı, tarihin tüm komplo teorilerine taş çıkartacak bir hızla yayılmaya devam ediyor. Büyük komploların yaygınlaşması, bilimin saygınlığına da darbe vuruyor. Son yıllarda binlerce kişinin katılmasıyla gerçekleştirilen konferanslarda, insanlar dünyanın düz bir tabak şeklinde olduğuna dair asparagas veriler paylaşıyorlar. Ülkemizde bile Düz Dünya Derneği adıyla resmi bir çatı altında faaliyet gösteren bir dernek var. Hatta 61 yaşındaki Mike Hughes adında bir düz dünya teorisyeni, ev yapımı roketiyle 2018'in Mart ayında kendini uzaya fırlatmayı da denedi. 600 metre yüksekliğe çıkan Hughes, yeryüzüne indiğinde hastanelik oldu. Lamıcımı yok, dünya düzdür diyen çılgın adam bu kez uzaya çıkmak üzere çalışmaya devam ediyor. Bu tarz komplo teorileri insanların bilgi eksikliğinden faydalanarak eksik noktaları yanlış bilgilerle doldurdukları için kolayca yaygınlaşıyorlar. Peki neden dünyanın düz olmadığına inanmalıyız? Düz dünya teorisine inananlar bir yerde haklı. Uzayda ışık hızına yakın hızda dünyaya yaklaşan bir elektron, dünyamızı yuvarlak değil de sadece 17 metre kalınlığındaki yassı bir disk olarak görür. Ancak görelilik teorisi bir yana, sokakta yürüdüğümüzde bile dünyanın yuvarlak olduğunu anlayabiliriz. Bu zamana kadar yapılan keşiflere göre dünyanın şeklini belirleyen şey, gezegenler, yıldızlar ve galaksiler arasındaki dengeyi sağlayan kütle ve kütlenin neden olduğu yerçekimidir. Bir cismin kütlesi arttıkça kütle çekim kuvveti de artar. Teorik olarak bir futbol topunda bir arabanın da kütle çekimi vardır. Elinize bir parça oyun hamuru alıp yuvarlamaya başlayın. Düzenli olarak belirli bir kuvveti oluşturduğunuzda küre şeklini aldığını göreceksiniz. Uzayda ise elleriniz yerine kütle ve yerçekimi kuvveti aynı görevi görüyor. O sert malzemeler ısı ve ışık enerjisinin etkisiyle oyun hamuru gibi yumuşayabiliyorlar. Muazzam kütleler, yıldızlardan gelen yıkıcı ısı ve ışık bu malzemelerin bir araya gelip küre olmasını sağlıyor. Eğer dünya küre değil de bir küp şeklinde olsaydı, köşeleri merkeze uzak olacaktı. Bu da çekirdeğinden gelen kütle çekimine ters bir durum yaratıp köşeleri merkeze doğru çekerek her yüzeye eşit basınç uygulayacak ve kübü küreye sıkıştıracaktı. Diğer küresel olmayan gök cisimlerin ise tek başlarına kütleleri yetersiz olduğu için küresel şekle sahip olamıyorlar. Bu nedenle dünya ve hatta ay boyutunda bir biçimsiz gök cismi göremiyoruz. Genel kanının tersine dünyanın yuvarlak olduğunu Amerika'yı keşfeden Christoph Kolomb bulmadı. Orta Çağ'da kilise de dünyanın yuvarlak olduğunu biliyordu. Aslında günümüzden 2200 yıl önce yaşamış olan matematikçi ve coğrafyacı Eratosthenes dünyanın yuvarlak olduğunu bulmuştu. Bunun için de Mısır'da İskenderiye ile Siyene şehirlerine birer çubuk dikti ve Siyene'deki asistanından yardım alarak öğle vaktinde çubukların gölge uzunluğunu ölçtü. Gölge boyu arasındaki fark Nil Irmağı üzerindeki iki şehrin enlem farkını verdi ve böylece Eratosthenes yer kabuğunun eğriliğini ölçerek dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladı. Eratosthenes geometriden yararlanarak dünyanın çevresini 46.100 km olarak hesapladı. Bugün dünyanın çevresinin ekvatorda yaklaşık 40.000 km olduğunu biliyoruz. Yani ilk çağda yaşamış olan Yunan matematikçi yeryüzünün çevresini sadece %15'lik hata payıyla ölçmüştü. Muhteşem bir başarı. Dünya neden yuvarlak? Çünkü dünya dönüyor. Evet, bunda sihirli bir şey yok. Dünyamız kendi çevresine döndüğü için yuvarlak ve yine bu yüzden kusursuz bir küre değil. Ekvatordan biraz şişkin ve kutuplardan biraz basık. Peki neden dönüyor? Düz dünya teorisini savunanların ilk sorması gereken soru bu. Dünya kendi çevresinden neden dönüyor? Bunun sebebi Güneş sisteminin kendi çevresine dönen dev bir gaz ve toz bulutundan oluşmuş olması. Gaz bulutu kendi çevresine döndüğü için pizza hamuru gibi yassılaşarak disk şeklini aldı. Diskin üzerinde kendi çevresinden daha yavaş dönen gaz toprakları oluştu. Bunlar yassı bir disk şeklini alamayacak kadar yavaş dönüyordu. Güneş sisteminin merkezindeki en büyük topak Güneş'i oluşturdu. Diğer gaz topakları da gezegenleri ve uyduları oluşturdular. Dünyamız 4.55 milyar yıl önce oluştu ve o zamandan beri dönüyor. İyi de uzaydaki asteroidler de kendi çevresine dönüyor. Onlar neden yuvarlak değil? Bu da ilginç bir soru işte. Mars ile Jüpiter arasında içinde milyarlarca asteroid bulunan asteroid kuşağı bulunuyor. Oysa bu asteroidlerin çoğu şekilsiz kaya parçaları ve genellikle çarpık patates ve yer fıstığına benziyorlar. İçlerinde sadece Ceres yuvarlak.
Asteroid kuşağının en büyük üyesi olan cüce gezegen Ceres'in yuvarlak olmasının önemli bir sebebi var. Ceres çok büyük ve ağır bir asteroid. Bu yüzden de kendi ağırlığı altında çökerek eziliyor. Öte yandan Ceres, Güneş sisteminin doğumundan miras kaldığı şekilde kendi çevresine dönüyor ve momentumun korunması yasası gereği kendi çevresindeki kütlesine göre minimum enerji harcayarak dönmek istiyor. Bunun için de yuvarlak olması gerekiyor. Böylece düz dünya teorisine karşı dünyanın neden yuvarlak olduğunu gösteren ilk kanıta gelmiş oluyoruz. Dünya yuvarlak çünkü ağır bir gök cismi ve kendi çevresinde istikrarlı bir şekilde dönüyor. Öyleyse dünyanın yuvarlak olduğunu gösteren en büyük kanıt Newton'un yerçekim yasaları ve Einstein'ın görelilik teorisidir. İşte bu yüzden düz dünya gerçektir denildiği zaman yeni bir yerçekimi teorisi geliştirmek gerekiyor. Ayrıca bu teoriyle görelilik kuramıyla açıklanamayan diğer fiziksel olguları da açıklayıp düz dünyayı kanıtlamak gerekiyor. Buna karşın bir teorinin bilimsel olması için doğrulanabilir olması yeterli değildir. Tersine yanlışlanabilir olmak zorunda. Bilim sadece yanlışlanabilir önermeleri işliyor. Teorilerimizin deney ve gözlemlerle, örneğin teleskoplar ve laboratuvar deneyleriyle test edebilmesi gerek. Dolayısıyla düz dünya teorisine inananlar, yuvarlak dünya kanıtlarını çürütmeye kalkınca onlara şu soruları yöneltebiliyoruz. Peki düz dünya teorisi görelilik ile tanımlanan diğer olguları da açıklayabiliyor mu? Düz dünya teorisini test ettiniz mi? Dünyanın yuvarlak olduğunu gösteren kanıtların arasında yerçekimi en başa almamızın iki sebebi var. Birincisi dünyanın yuvarlak olmasının asıl nedeni yerçekimi. Yoksa dev bir uzaylı gezegenimizi eline alıp kir tabakasından çanak çömlek yapar gibi şekillendirmiş değil. İkinci nedeni ise düz dünya teorisini kanıtlamak için önce dünyanın yuvarlak olduğunu gösteren görelilik teorisini çürütmemiz gerektiğini vurgulamak. Einstein'ın görelilik teorisi son 100 yılda nötron yıldızlarını varıncaya kadar binlerce kez test edildi ve her seferinde doğru olduğu anlaşıldı. Bu yüzden düz dünya teorisine bol şans dilerken size önemli bir noktaları da hatırlatmak istiyorum. Fizik yasaları uzay ve zamanda simetrik. Zaten fizik yasalarının en uzak galaksilerden uydumuzu Ay'a kadar evrenin her yerinde geçerli olması için uzay ve zamanda simetrik olması gerekiyor. Yoksa fizik yasaları her galakside farklı olurdu ve biz de bilim yapamazdık. Bu nedenle düz dünya teorisini savunanlar sadece dünyanın düz olduğunu kanıtlaması yeterli değil. Aynı zamanda Güneş'in, Ay'ın ve diğer gezegenlerle yıldızların neden yuvarlak olduğunu da kanıtlamak zorundalar. Eğer diğer gezegenler ve yıldızların düz olduğunu düşünüyorlarsa bunu kanıtlamak zorundalar. Çünkü yer çekimine yol açan kütle çekimi kuvvetini tanımlayan Einstein'ın görelilik teorisi böyle yapıyor. Sadece dünyanın değil, bütün gezegenlerin neden yuvarlak olduğunu gösteriyor. Her şeye bahane bulmak çok kolay. Örneğin düz dünya teorisinde neden gece gündüz olduğunu ve yuvarlak dünyamızda olduğu gibi saat dilimleri bulunduğunu açıklamak için Güneş'in aslında bir spot ışığı olduğunu söyleyebilirsiniz. Güneş'in dünya üzerindeki tiyatro sahnesindeki spot ışıkları gibi vızır vızır döndüğünü öne sürebilirsiniz. Ancak bu düz dünyayı kanıtlamak için yeterli olmaz. Bu sefer de Güneş neden düz ve neden gezegenimizin üstünde spot ışıkları gibi hareket ediyor açıklamasını yapmanız gerekiyor. Hollywood filmlerine bakacak olursak Orta Çağ'da kilise alimleri dünyanın düz olduğunu düşünüyordu. Oysa videonun başında bunun yanlış olduğunu gösterdik. Amerika'yı keşfeden Kolomb'un yuvarlak dünya haritası gökten zembille inmedi. Dünyanın yuvarlak olduğunu gösteren tarihi harita eski Yunanlar tarafından 1000 yıl önce çizilmiş ve haritanın kopyalarından biri Kolomb'un eline geçmişti. Öyleyse Orta Çağ'da insanların dünyanın düz olduğunu sandığı fikri nereden çıktı? 1870 doğumlu Wilbur Ghislaine Voliva, Illinois eyaletindeki Zion Hristiyanlık Katolik Lisesi'ne bağlı olarak çalışan tutucu bir din adamıydı ve Avustralya'ya göç etmeden önce Zion kasabasının lideri oldu. Düz dünya teorisini Voliva ortaya çıkarttı. Çünkü dünyanın yuvarlak olmasını Hristiyanlığın bir yorumunda geçen gökte cennet ve yer altında cehennem inancına aykırı buluyordu. Hatta Zion kasabasında düz dünya teorisini zorunlu ders yaptı. Voliva hızını alamayarak düz dünyadaki gece gündüz olgusunu açıklayan spot ışığı yani güneş teorisini geliştirdi. Ve güneşin 53 kilometre çapında yassı bir disk olduğunu öne sürdü. Sonuçta sadece 19. yüzyıl gençlerini yanlış bilgilendirmekle kalmadı, aynı zamanda bizlerin de yanlış bilgilenmesine yol açtı. Güneş saatlerini bilirsiniz. Hani yere bir çubuk dikeriz ve açık havalarda çubuğun gölgesinin uzunluğuna bakarak saati ölçeriz. Yunan coğrafyacı Eratosthenes, dünyanın yuvarlak olduğunu güneş saatinin çalışma prensibiyle yani farklı enlemlerdeki gölgelerin boyunu ölçerek gösterdi. Dünyadan bakınca ayın arka yüzünü göremiyoruz.
Çünkü ayın kendi çevresinde dönme hızı Gelgit kilidi nedeniyle dünya çevresindeki dönme hızına eşitlenmiş durumda. Bu yüzden ay bize hep aynı yüzünü gösteriyor. Oysa dünya düz olsaydı Amerikalılar ayın ön yüzünü görürken Çinliler arka yüzünü görebileceklerdi. Yuvarlak dünyamız kuzey kutbundan bakınca saatin ters yönünde dönüyor. Doğal olarak güney kutbundan bakınca da saat yönünde dönüyor. Yıldız çizgilerinin bu gerçeği yansıtması gerekiyor. Oysa düz dünyada güney yarımküre yok ve bu yüzden dünya düz olsaydı Brezilyalıların da yıldızların saatin ters yönünde döndüğünü görmesi gerekirdi. Ayrıca güney yarımkürede yaşayanlar kutup yıldızı, koltuk takım yıldızı, büyük ayı ve küçük ayı takım yıldızlarını görmüyor. Çünkü bunlar kuzey göğünde yer alıyor. Bizler de güney haçı, Erboğa ve Carina takım yıldızlarını göremiyoruz. Bunlar da güney göğünde bulunuyor ve dünyamızın yuvarlak olduğunu ortaya çıkarıyor. Dünya düz olsaydı uçaklar New York'tan İstanbul'a uçmak için dümdüz bir yol izlerdi. Oysa yakıt tasarrufu yapmak ve daha kısa sürede uçmak için eğri bir yol izliyorlar. Çünkü dünya yuvarlak ve yuvarlak düzeyde eğri uçarsanız yolunuzu kısaltırsınız. Fizikte Coriolis kuvveti kendi çevresinde dönen cisimlerde görülen bir yalancı kuvvet. Örneğin yuvarlak bir tepsi saat yönünde döndüğü zaman tepsinin üstündeki şekerler önce hareket etmeye direnirler. Buna eylemsizlik prensibi de denir. Ve sonra soldan sağa doğru hareket ederler. Bu noktada dünyamızın kuzey kutbundan bakınca saatin ters yönde döndüğünü hatırlayalım. Bu yüzden kuzey yarımkürede lavabo giderinden su dökerseniz ideal şartlar altında su sağdan sola doğru girdap yaparak boşalacaktır. Öte yandan güney yarımkürede su dökerseniz soldan sağa doğru girdap yapacaktır. Okyanus akıntıları ile rüzgarda Coriolis etkisi çok belirgin. Ve dolayısıyla okyanus akıntılarıyla kasırgalar kuzey yarımkürede sağdan sola ve güney yarımkürede soldan sağa dönüyor. Aynı şekilde rüzgarlar için de geçerli olduğu belirtelim. Kısacası düz dünya teorisini savunmak insanların en az 2200 yıl önceki Eratosthenes zamanından beri dünyanın yuvarlak olduğuna dair yalan söylediklerini öne sürmek anlamına geliyor. Bu bağlamda sıra dışı iddiaların sıra dışı kanıtları da gerektiğini söyleyelim. Örneğin uzaydan çekilen ve dünyanın yuvarlak olduğunu gösteren fotoğrafların sahte olduğunu söyleyenlerin uzaya kendi roketlerini gönderip dünyanın düz olduğunu gösteren fotoğrafları basına sunması gerekiyor. Ayrıca son 60 yılda 50'den fazla uzay ajansı tarafından çekilen milyonlarca fotoğrafın sahte olduğunu tek tek kanıtlamaları gerekiyor. Elon Musk'ın SpaceX şirketi gibi yörüngeye uydu gönderen firmaların sırf insanları kandırmak için neden bu işe milyarlarca dolar yatırdığını açıklamaları lazım. Dünyamız düz olsaydı yer çekimi dünyanın kenarlarına daha güçlü olurdu. Neden derseniz, dünya düz olsaydı ağırlık merkezi diskin tam ortasında yer alacaktı. Bu yüzden diskin merkezinden dünyanın kenarına doğru gittikçe yer çekiminin şiddeti artacaktı ve siz de kendinizi gittikçe dikleşen bir yokuş çıkar hissedecektiniz. Ancak tam dünya diskinin kenarına geldiğinizde standart yer çekimine yürümeye başlayacaktınız. Gerçek dünyada yer çekimi her yerde aynı ve Amerika ile Türkiye arasında hiçbir fark yok. Bunun ikinci sebebi ise dünyanın kendi çevresine dönmesi. Öyle ki dünya dönmeseydi okyanus suları kutuplara baskı olduğu için kutuplarda toplanacaktı. Bu nedenle Kanada, Rusya ve Antarktika 10 kilometre su altında kalacaktı. Nefes almak için gereken havada okyanus akıntılarını izleyen kuzey ve güney enlemlerinde toplanacağı için biz de ekvatordan nefes alamayacaktık. Özetle düz dünya teorisinin dünyadaki rüzgarlara ve okyanus akıntılarını da açıklaması gerekiyor. Özellikle havanın ve suyun nasıl eşit dağıldığını açıklamak zorundalar. Son olarak ilkokuldan beri bizlere öğretilen basit bir deneyi hatırlayalım. Açık deniz kıyısı bulunan bir limana gidip varsa uzaklaşan gemilere bakın. Bir zamanlar insanlar açık denize baktıklarında kaybolan gemilerin battıklarını düşünürlerdi. Eğer bir deniz kıyısına gider uzaklardaki gemilere bakarsanız karadan uzaklaştıkça suyun altına kadar indiklerini göreceksiniz. Bir olguya, bir fikre körü körüne inanan insanlar en önemli kanıtların yani bilimin gösterdiklerini görmezden geliyor. Bundan daha kötü olan şey ise eğitimli olduğunu iddia eden bazı kişilerin bile bunun peşinden gitmeleri. Yazık, hem de çok yazık.